Seçim geliyor Almanya'da. Birlik içerisinde hakkımızı, hukukumuzu eğer aramazsak ve gerçekten bizim hakkımızı, hukukumuzu savunacak olan, kendi içerimizden çıkacak olan siyasetçileri seçmezsek işte yine bunların eline mahkum kalacağız. Hep anlatıyorum, yine söyleyeceğim. Bizim kendi aramızda birlik yok. Avrupa'da yaşayanlar için söylüyorum bunu. Kendi içimizde 80 parçaya bölünmüşüz. Ocusu, bucusu, yok bilmem necisi. Ya bunlara gerek yok. Bu bayrağın altında hepimize yer var arkadaşlar. Dili, dini, ırkı, mezhepi ne olursa olsun ortak payda eğer bu bayraksa bu bayrağın altında hepimize yer var. İnsanları yok o camisi, yok bilmem derneği, yok bilmem şusu busu. Ya bırakın bunları ya. Bırakın bu ayrımcılıktan vazgeçin artık. Onun için ırkçılık olayları patlıyor. Almanya'nın en çok göçmeni Türklerden oluşuyor. Almanya'da en çok. Kaç tane milletvekili çıkartıyoruz? Çıkardıklarımızın yarısı da vatan haini zaten. Terör örgütü PKK'nın onun bunun sözcülüğünü yapıyorlar mecliste. Kendi aramızda, kendi içerimizde eğer bu birliği, dirliği sağlayabilirsek o zaman bu tarz ırkçı olaylar azalacaktır. Siyasetçileri kendi içimizden çıkarmamız lazım. Yoksa öbürlerinin böyle ağzına bakarız. Onların insafına kaderimizi ve çocuklarımızı terk ederiz. Bizler bu ülkelerde göçmen falan değiliz. Bizler bu ülkelerde artık buranın vatandaşlarıyız. Bu mantığa gelmemiz gerekiyor. Birlik olmazsak herkes bir an önce emekli olup Türkiye'ye kesin dönüş yapmanın telaşına girer. Nereye dönüyorsun kardeşim? Çoluk çocuk burada. Her şey burada. Türkiye'ye gittiğimizde de bizi kırmızı halı serip beklemiyor kimse. Böyle bir şey yok. Yaşadığımız ülkede en güçlü şekilde ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda en güçlü şekilde çocuklarımızı en iyi eğitimleri alarak, onların eğitim almasını sağlayarak, en güzel meslekleri bizim çocuklarımızın yapmasını sağlayarak, en güzel ekonomik işleri bizim vatandaşlarımızın yapmasını sağlayarak, en güçlü siyasetçileri de kendi içerimizde çıkartarak biz bu ülkede daha güçlü hale gelebiliriz. Yoksa bunların kaderine kendimizi teslim ederiz. Kaderimizi onlara teslim ederiz. Onun için sizlerden ricam şu bölünmüşlüğü yoktu, o partiydi, bu partiydi. Bizim hepimizin arkadaşlar güçlü birlik olması gerekiyor. Parçalanmışız. Onun camisine o gitmiyor, onun bilmem derneğine o gitmiyor. Ya ne sorunum var ya? Ne sorunum var? Neyi paylaşamıyoruz? Ne var ortada? Bu bayrak yetmiyor mu? Yok onun mezhebi, dini falan. Ya bırakın bunları ya. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Kanımız aynı. Birlik, beraberlik olursak seçimde de, orada da, burada da güçlü oluruz. Yoksa değerli izleyicilerim, bu ırkçılık da oydu buydu olayları bitmez. O kadar vatandaşımız geçen yılın Şubat ayında Hanao'da hayatını kaybetti. Kaç tane Türk, kaç yüz tane Türk gösteri yaptı? Toplasanız 100 kişi yok. Bu mu yani? Hukuk kuralları içerisinde tabii ki. Ama yani kendi içimizde bile doğru düzgün siyasetçi çıkartamıyoruz. Oy verdiklerimizin bir kısmı bölücü. Türkiye düşmanı. Terör örgütünün maşaları. Federal mecliste bulunanların bir kısmı. Hepsi değil. Onlara gidiyoruz bir daha oy veriyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Kime oy verdiğinize bir bakın, bir dinleyin bu adamlar ne diyor. Bunların çoğu boynunda tasmalı tipler. Tasmalarını birileri tutuyor. Türkiye'yi karalamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onların umrunda falan değil Almanya'da, Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşın derdi derman. Hiç umrunda bile değil. Seçiliyor, gidiyor, parayı alıyor. Ondan sonra Türkiye'ye saldırıyor. Bunların amacı bu. Başka bir şey yok. Onun için lütfen gözünüzü açın. Nerede olursanız olun. Birlik içerisinde, dirlik içerisinde şu ocu buculuğu bırakın arkadaşlar.
O öbürünün camisine gitmiyor, o öbürünün camisine gitmiyor. Ya bu nasıl Müslümanlık ya? O onun derneğine gitmiyor, bu bunun. Ya ne var aranızda ya? Ne var? Ne düşman mısınız? Nesiniz? Türkiye'de bile bu kadar yok ayrımcılık ya. Almanya'da olduğu kadar. Ne gerek var kardeşim? Ne gerek var? Saygıdeğer izleyicilerimiz, 1500 dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Evet, 1500 dolara. Bildiğiniz üzere son günlerde Afganistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye akın akın göçmenler, mülteciler geliyorlar. Bunun yanı sıra Irak'tan, İran'dan, Suriye'den, yani bu Orta Doğu coğrafyası ve Asya'nın bütün zor durumda olan ülkelerindeki insanlar Türkiye'yi artık yol geçen hanı haline getirmiş vaziyetteler. Gördük Van'da, Nevşehir'de, Niğde'de, orada, burada. Şimdi bununla ilgili akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkartıldı. İşin enteresan yanı, bu işin içerisinde göç idaresinde görevli bir kişi çıktı. Yani bu göçmenlerin Türkiye'deki kalış sürelerini uzatan, Türkiye'ye gelişlerini, vatandaşlıklarını vesaire işlemlerini yapan kurumun içerisinden bir kişi çıktı. Bu kişilerin bu göçmenleri vatandaşlık vaadiyle nasıl dolandırdıklarını tek tek anlatacağım. Bakalım. Türkiye'de oturma, çalışma izni ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişileri tuzağa düşüren suç örgütü yakayı ele verdi. Milyonluk vurgunun arkasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli özel bir güvenlik şefi çıktı. Güvenliği sağlıyor ya oranın. Abi güvenliği falan bırakmış. Şeye başlamış. Anladınız. Cebellezi diyoruz biz buna. Türkiye'ye gelen Afgan ve Suriyeliler konusu tartışılırken Ankara'da yürütülen bir soruşturmada göçmen ve sığınmacılar üzerinden yapılan vurgun ortaya çıkartıldı. Bir çetenin Türk vatandaşlığına geçme, oturma ve çalışma izniyle ikamet süresini uzatma gibi işlemler için yabancılardan milyonlarca dolar para aldığı ortaya çıktı. Ülkelerindeki savaştan, açlıktan, yoksulluktan kaçan göçmen ve sığınmacıları dolandıran çete bir yıl boyunca adım adım takip edildi. Çetenin yabancı uyruklu kişileri nasıl tuzağa düşürdüğü de ortaya çıktı. Şimdi devam edeceğiz. Ancak şunu da söyleyelim yeri gelmişken. Türkiye'nin bu kadar çok sayıda göçmene ev sahipliği yapma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Ne ekonomisi bunu kaldırabilir, ne de vatandaşları bunu kaldırabilir. Bu ırkçılık değil bu söylediklerim. Her şeyin bir limiti var. Türkiye'nin de belirli bir ekonomik gücü var. Almanya bile göçmen alırken 40 bin tane takla attırıyor. Türkiye gibi ekonomisi yeni yeni gelişmekte olan bir ülkenin milyonlarca göçmene ev sahipliği yapması ne kadar doğru ben sizlere soruyorum. İşsizlik Türkiye'de %17'ye ulaşmışken bu kadar göçmeni Türkiye'de barındırıp iş, aş imkanı verebilmek ne kadar doğru ben yorum yapmıyorum. Yorumu size bırakıyorum. Şimdi dolandırıcılık konusundan buna geldik. Devam edeceğim ama kiminle konuşsak, nereye gitsek şu anda Türkiye'deki birinci gündem göçmenler. Arkadaşlar, ben şunu söylüyorum. Önce benim vatandaşım, önce benim milletim, önce benim milletim. Tabii ki zor durumda olan insanlara yardım edelim. Tabii ki sıkıntıda olanlara el uzatalım ama benim kendi evimin içerisinde bir aç varken, bir işsiz varken benim evimin içerisinde ben gidip 7 yabancıya mı yardım etmeliyim yoksa evimin içerisindekine mi yardım etmeliyim? Bakın sakın beni yanlış anlamayın. Ben siyaset yapmıyorum. Olayın
Fotoğrafını çekiyoruz beraber. Lütfen siz de bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Şimdi evdeki aç, sefil, işsiz, güçsüz, üniversite bitirmiş, İş güç sahibi olabilmek için sınavdan sınava giriyor. Atama bekliyor. Ama biz gidiyoruz elin 7 yabancısına burada imkan sunuyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu gençler söylüyor. Ya benim şeye ihtiyacım yok. Ne onun adı? Ben gidip devlet memuru olacak halim yok. Ben kendim için konuşmuyorum bunu. Ben bu ülkede, Türkiye'de, ana vatanımızda İşsizler için konuşuyorum. Ekonomik olarak zor durumda olanlar için konuşuyorum. Irkçılık yapmıyorum. Sakın öyle beni yanlış anlamayın. Zorda olan varsa ben de kendi elimden geldiği kadar yardım ediyorum zaten. Ama milyonlarca insana bu millet daha fazla ev sahipliği yapamaz. Akın akın geliyorlar. Kardeşim Avrupa gibi dünyanın en zengin ülkelerinin olmuş olduğu kıta bile artık göçmen istemezken bize ne oluyor? Türkiye'ye ne oluyor? Ben kimse ölsün istemem. Kimse savaşta işte perişan vaziyete düşsün istemem. Sakın beni yanlış anlamayın. Her seferinde söylüyorum bu. Çünkü beni yanlış anlayanlar olabilir. Benim derdim, benim milletim, benim ana vatanımda, vatanımda yaşayan insanlar eğer işsizse, evine ekmek götürmekte zorlanıyorsa, çocuğunu okutmakta zorlanıyorsa, bir evin hanımı bir markete, çarşıya, pazara gittiğinde 1 kilo kıyma almakta zorlanıyorsa, çarşıda, pazarda bu vatandaşın cebini yakacak kadar bir fiyat pahalılığı söz konusuysa ben bunu konuşuyorum. Gelsinler Müslüman kardeşlerimiz, yardım edelim ama kardeşim benim evimdeki aç, benim evimdeki ne iş yok. Ben bunu anlatıyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Şimdi Afgan geliyor, Pakistanlı geliyor, o geliyor, bu geliyor. Suriyeliler zaten geldiler. Onlara tamam, artık onlar gitmezler bir daha. Bir şey anlatayım Suriye ile ilgili, bu dolandırıcılık olayına devam edeceğim izninizle. Bakın. Bayram geldi geçti. Suriyelilerin bir kısmı Şanlıurfa sınır kapısından Suriye'ye gittiler. Bayramlarını akrabalarıyla beraber geçirdiler. Sonra da geriye geldiler. Kardeşim, ben bu uygulamayı yanlış buluyorum. Gidiyorlar, geziyorlar. Geliyorlar sonra. Ya kardeşim, sen savaştan kaçmadın mı? Belli ki savaş yok artık o senin gittiğin bölgede. Git kardeşim o zaman. Ben olsam kesinlikle bayram seyran tanımam, göndermem kardeşim bunları. Ya da giden gelmeyecek kardeşim diyeceğim. Bitti, bu kadar. Bu nedir ya? Bayrama gezmeye gidiyorlar. Almanya'da mülteci olanlar, Suriyeliler Suriye'ye gezmeye gidebiliyor mu? Fransa'dakiler Suriye'ye gezmeye, bayrama gidebiliyor mu? Gitsinler, hemen Almanya der ki kardeşim hayırdır? Tamam, gelmiyorsun, bitti, kapattık, hadi sınır dışı, deport. Bitti. Ya bu nedir ya? Ya Türkiye'nin sonsuz bir parası mı var ya bu insanlara bakacak? Anlamadım ki ben. Tamam, zor durumdalar. Tamam, yardım ettik, ediyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını kullanıyorlar. Okulunu kullanıyor, yolunu kullanıyor, elektriğini kullanıyor. Tamam, kullansın. Tamam da kardeşim, bu adam gezmeye gidiyor Suriye'ye. Belli ki bu adam artık Türkiye'de kalacak, gitmeyecek. Kardeşim gidiyorsan diyeceksin, gelmeyeceksin kardeşim. Kapatacaksın kapıyı. Kendilerine sınırdan geçişte, Şanlıurfa Suriye sınırından geçişte bir tane kağıt veriliyor. Onunla gidiyorlar, geliyorlar. Bir de onları biz Türkiye tarafına geçince otobüslere bindiriyoruz. Kaldıkları kamplar için o otobüslerle falan böyle hizmet veriyoruz. Ne çok paramız var bizim ya. Ne çok paramız var ya. Kusura bakmayın. Suriyeliler de izliyor olabilir beni. Ama kusura bakmayın kardeşim. Bak, kusura bakma. Bu ülkenin sonsuz kaynakları yok. Aynı şey bizim başımıza gelseydi siz bize bu iyilikleri yapar mıydınız? Asıl soru bu işte. Aynı şeyi bizden hiç kimse, bak hiçbir vatandaş, bir Türk savaş olduğunda yerini yurdunu bırakıp başka bir yere kaçmaz. Bak, hiçbir şekilde kaçmaz. Sizdeki
vatan kavramıyla, bayrak, millet kavramıyla bizimki biraz farklı. Biraz değil, bayağı farklı. Onun için bir de görüyorum bu Suriyeliler, işte diğer mülteciler bazı olaylara karışıyorlar. Büyük şehirlerde falan. Devam ediyoruz bu dolandırıcılık haberine. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli özel güvenlik şefi yönlendirdiği çetenin içinde avukatlar, doçentler, bakanlık danışmanları, göç idaresi çalışanları ve eski belediye başkanlarının olduğu tespit edildi. Çetenin birçok şehirde yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi. Çete üyeleri sığınmacıların güvenini sağladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden $1.500 alarak işlemlerini başlattı. Çetenin vatandaşlık almak isteyen yabancılara $100.000 gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla $250.000 çıkarttıkları da öğrenildi. Biliyorsunuz Türkiye'de $250.000 bir gayrimenkul ev alırsanız vatandaşlık alıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Ayrıca mezarlık ve metruk binaları adres olarak göstererek yüzlerce göçmen ve sığınmacıya oturma, ikamet izni aldıkları kaydedildi. Bu çetenin başı olduğu iddia edilen kişinin aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bazıları da ev hapsine çarptırıldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, $250.000 verene Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veriliyor, vatandaşlığı veriliyor. Bununla ilgili de ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yaşamış olduğunuz ülkeyi anlatarak, o ülkede vatandaşlığın nasıl alındığını anlatarak Türkiye ile lütfen bir kıyaslayın. Rica ediyorum sizlerden. Görelim bakalım. Bazıları bana inanmıyor ya. Görelim bakalım. Öyle vatandaşlık, Alman vatandaşlığı, Fransız, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve daha diğer ülkeler. Bakalım vatandaşlık böyle $250.000 verince alınıyor mu? Sizlerden lütfen rica ediyorum. Lütfen yazın. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş ya?